Merhaba, Projectuna hoş geldin. Bugün seni Cartoon Network'ün en zeki, en çılgın ve en yanlışlıkla dünyayı yok edebilecek çocuk dahisinin laboratuvarına davet ediyoruz. Didi'nin şamataları, Mandark'ın sonsuz rekabeti, minik bir dahi Dexter. Kendine bir kahve kap, laboratuvar önlüğünü giy ve Projectuna abone olmayı unutma. Her şey bir anda başlıyor. Dexter, boyutlar arası bir ışınlayıcı inşa ediyor. Ama açılan geçitten bir canavar çıkıyor ve laboratuvarı yerle bir ediyor. Yaratık, Dexter'ı mideye indirmeye hazırlanırken, Dexter midenin içinde çaresizce geçmişteki kendine bir mektup yazıyor. Bu işi sadece sen çözebilirsin diye yazıyor. Mektubu Didi'ye veriyor ve onu zaman makinesine yönlendiriyor. Ama zamanın ötesine geçen Didi, geçmişteki Dexter tarafından küçümseniyor. Dexter ona asla güvenmeyeceğini söylüyor. Ancak bir canavar beni yiyorsa belki diyor. İronik bir şekilde Dexter ancak Didi'yi geçmişteki haliyle sohbet ederken görünce inanıyor. Ona dönüp yalvarıyor. Lütfen mektubu ver. Bu insanlığın kaderini değiştirebilir. Ama Didi, Dexter'ın kabalığını unutmamıştı. Geçmişteki haliyle birlikte küçük bir oyun planlıyorlar. Sahnede bir tiyatro oynaması karşılığında Dexter'a mektubu vermeyi teklif ediyorlar. Tam sahneye alışmaya başlamışken aniden vazgeçiyor. Umrumda değil o mektup diyor ve öfkeyle iki Didi üzerinde ışınlayıcıyı test etmeye karar veriyor. Ancak sonuç yine felaket. Aynı yaratık yeniden beliriyor. Dexter bir kez daha canavarın midesinde yine bir mektup yazıyor ve bu döngü Didi'lerin tekrar geçmişe gitmesiyle yeniden başlıyor. Dexter çabuk ol. Birinci sezonun ikinci bölümüyle Monkey için M'ye bas adlı klasik Dexter bölümlerinin nasıl başladığını öğreniyoruz. Dexter laboratuvarda maymununa süper güçler kazandırmak için bir kez daha çılgın deneyler yapıyor. Ama Dexter'ın bilmediği bir şey var. Maymunu zaten gizli bir süper kahraman. Hem de yanında Ajan Honeydew gibi havalı bir sevgilisi de var. Dexter'ın deneyi başarısızlıkla sonuçlanınca maymun telepatik bir mesaj alıyor. Agent Honeydew şehrin büyük bir tehlikede olduğunu ve yardıma ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Bu mesajla maymun süper kahraman kişiliğine bürünüyor ve şehre doğru uçarak uzaklaşıyor. Hemen ardından dizinin sahnesi değişiyor ve yerin altında huzur içinde uyumaya çalışan bir lav canavarıyla tanışıyoruz. Fakat şehir halkı o kadar gürültülü ki zavallı canavar bir türlü rahat bir uyku çekemiyor. Düşünsene, adamcağız 400 yıldır biraz sessizlik istiyor ama yukarıdaki karmaşa bir türlü bitmiyor. Lav canavarı yalnızca biraz huzur ve sessizlik istiyorum diye sitem ediyor. Ama kimse lav canavarlarına saygı duymuyor artık. O sırada Monkey canavarın tek isteğinin güzel bir uyku olduğunu anlıyor. Ona ninni söylüyor. Canavarı nazikçe uyutuyor ve tekrar yerin altına gönderiyor. Ama tam her şey yoluna girdi derken şehir halkı Monkey'i öyle bir coşkuyla alkışlıyor ki bu gürültü tekrar canavarı uyandırıyor. Bu bölümde Dexter'ın annesini ilk kez yatakta hasta görüyoruz. Didi hemen durumu anlıyor. Dexter ise inatla karşı çıkıyor. Anneler hasta olmaz. Onlar hep hastalara bakar. Ama annesi doğrudan Dexter'a hasta olduğunu söyleyince işler bir anda değişiyor. Şimdi evi çekip çevirmek Dexter'a kalıyor. Dexter hiç temizlik yapmamış, yemek de pişiremiyor. Didi'nin yemekleri ise daha da kötü. Dexter zehirli böğürtler mi bu diye soruyor. Dexter çareyi bilimde arıyor. Laboratuvarda bir anne robotu yapıyor. Üstelik ilk ayarı odamı toplama. Ama Didi işin peşini bırakmıyor. Kumanda savaşı başlıyor. Robot kontrolden çıkıyor. Evde tam bir kaos. Dexter işi büyütüyor. Mom Droid 1000 devrede. Artık 2 robot var ve 2 kumanda. Dexter ve Didi robotları dövüştürüyor. Gerçek bir arenada gibi robotlar birbirine giriyor. Ne Dexter ne Didi kazanabiliyor. Sonunda ikisi de camdan fırlıyor. Tam o sırada babaları eve geliyor. Evin halini görmüyor bile. 3 anneye birden merhaba canım diyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Bu ailede gariplik normal zaten. Bu bölümde Dexter'ın laboratuvarı evrenindeki Justice Friends'le tanışıyoruz. Bildiğin Justice League ya da Avengers'ın tam çizgi film versiyonu. Bölüm, galaksiler arası güreş şampiyonu Wrestler'ın dünyaya meydan okumasıyla başlıyor. Wrestler, dünyadaki en güçlü şampiyonları teke tek düelloya çağırıyor. Beni kimse yenemezse gezegeninizi yok edeceğim diyor ve devasa arenayı dünyanın ortasına indiriyor. Herkes nefesini tutuyor. Justice Friends üyeleri sırayla Wrestler'a karşı savaşıyor ama hiçbiri başarılı olamıyor. Her seferinde
seferinde Rustler rakibini yerle bir ediyor. Cesaretin büyük ama nefesin de bir o kadar ferah. Seni selamlıyorum diye dalgasını geçiyor. Sonra sahneye Monkey çıkıyor. Rustler küçücük bir maymunla dövüşmek istemiyor. Ben bu yaratıkla mı güreşeceğim diyor. Yardımcısı hemen uyarıyor. Çocuklar için gösteri lazım. Hadi ama baksana ne kadar tatlılar. Sonunda Rustler Monkey ile güreşmeyi kabul ediyor. Hiç oyalanmadan Monkey'i yere yapıştırıyor. Toprakla bir ediyor. Herkes Monkey'in kaybettiğini sanıyor. Ama Monkey pes etmiyor. Ne kadar hırpalanmış olsa da ayağa kalkıyor. Rustler o küçücük maymunun içindeki cesareti görünce şaşkın. Gerçekten cesaret budur diyor. Ve Monkey'i galip ilan ediyor. Monkey Rustler'ı yenmemiş olsa da azmiyle galaksiyi kurtarıyor. Bu bölümde Dexter'ın en büyük düşmanı Mandark'la tanışıyoruz. Evet, Dexter'ın laboratuvarında işler artık ciddileşiyor. Hikaye, Mandark'ın sınıfta her soruya cevap vererek başladığı sahneyle açılıyor. Daha öğretmen sormadan Mandark cevabı veriyor. Evet, cevap hidrojen. Dexter şaşkın. Mandark sanki Dexter'ın aklından geçenleri de okuyabiliyor. Sonra Mandark Dexter'a laboratuvarını soruyor. Dexter da gururla kendi laboratuvarını gösteriyor. Ama Mandark sıkılıyor, esniyor ve bir anda ikisini dev laboratuvarına ışınlıyor. Dexter hayatında böyle bir yer görmemiş. Mandark, ya laboratuvarını kapat ya da benim uşağım ol diyor. Dexter eve geri ışınlanıyor. Bilgisayarına veda edip sessizce ağlıyor. Laboratuvarı kapatıyor. Hayatı darmadağın oluyor. Mandark zafer kahkahaları atıyor. Şimdi sahne Mandark'ın. Öğretmenler Dexter'ı fark etmiyor. Dexter her zamankinden daha üzgün. Ama her şey değişiyor. Dee Dee sahneye çıkıyor. Mandark Dee Dee'yi görür görmez aşık oluyor. Dexter'ın hiç başına gelmemiş bir şey bu. Rakibinin kızlara olan ilgisi. Mandark Dexter'dan Dee Dee ile tanıştırmasını istiyor. Dexter fırsatı hemen değerlendiriyor. Dee Dee'yi Mandark'ın laboratuvarına yönlendirmek için odasından. Mandark'ın kapısına kadar şeker diziyor. Dee Dee içeri girer girmez tam bir kaos başlıyor. Mandark ona dans teklif ediyor ama Dee Dee tabii ki ortalığı dağıtıyor. Her şeye zarar veriyor. Tam da Dexter'ın istediği gibi. Dexter uzaktan keyifle izliyor. Elinde kök birasıyla galibiyetini kutluyor. Bilgisayarına kavuşuyor. Mandark mı? O hala şaşkın ve sinirli. Ve şimdi dizinin ilk pilot bölümü olan Changes. Dexter'ın annesi Dee Dee'ye Dexter okula hazır mı bak diyor. Dee Dee hemen laboratuvarın yolunu tutuyor. Kapı kilitli ama Dee Dee kredi kartıyla kapıyı açıyor. İçeride Dexter yepyeni bir icat üzerinde çalışıyor. Dexter onu kovmaya çalışıyor ama Dee Dee laboratuvara dalıyor ve her şeye dokunmaya başlıyor. Tam o sırada Dee Dee Dexter'ın en son buluşunu görüyor. Elindeki parlak kumanda. Dexter o düğmeye sakın basma diyor ama Dee Dee dayanamıyor, düğmeye basıyor. Dexter bir anda tavşana dönüşüyor. İntikam için Dee Dee'yi kurbağaya çeviriyor. Ama Dee Dee kumandayı kaptı mı işler karışıyor. Dexter'ı farklı hayvanlara çeviriyor. Laboratuvar tam bir hayvanat bahçesine dönüyor. Tüm bunlar olurken anneleri hiçbir şeyin farkında değil. Sonunda yukarıdan gelen gürültüye sinirlenip merdivene çıkıyor. O sırada Dexter ve Dee Dee bir kaplumbağa ve salyangoza dönüşmüşler. Yavaş yavaş kaçmaya çalışıyorlar. Müzik yükseliyor, gerilim tavan. Acaba anneleri içeri girmeden eski hallerine dönebilecekler mi? Son anda düğmeye basıyorlar. Anneleri kapıdan içeri giriyor ve iki kardeşi tamamen normal görüyor. Ama sürpriz! Bedeni değişmişler. Bütün gün başka hayvan oldular. Şimdi de birbirlerinin bedenindeler. Dexter'ın laboratuvarında işler asla düz gitmez. Hatırlıyor musun? Monkey'in ajan Honeydew'la olan tatlı ilişkisini? İşte bu bölüm tamamen onlara ayrılmış. Küçük bir randevudalar. Her şey çok şirin. Ta ki kötü bir adam Monkey'i kaçırana kadar. Adamın derdi ne mi? Monkey'i kaçırıp Fort Knox'tan altın çaldırmak. Ama bir saniye. Önce şu ikilinin tatlılığına bak. Monkey esir düşünce Honeydew hemen harekete geçiyor. Tek başına Monkey'i kurtarmak ve altını geri almak için bir plan yapıyor. Ama işler zorlaşınca Honeydew sesini yükseltiyor. Monkey diye bağırınca Monkey transından uyanıyor. Güçlerini geri kazanıyorlar ve birlikte tuzaktan kurtuluyorlar. Dexter ve Dee Dee'nin ilk kez gerçekten birbirlerine sevgi gösterdiği bölüme geldi. İronik bir şekilde bölüm yine kavgayla başlıyor. İkili bugüne kadar neredeyse hiçbir konuda anlaşamamıştı. Sen iki karış boyunla hiçbir şey göremezsin. Ayrıca tam bir ineksin. Klasik Dee Dee. Ama bu bölümün ilk sahnesinde bir ilk var. Dexter ve Dee Dee televizyon başında en sevdikleri süper kahramanı izlerken çok heyecanlı. Hatta o kadar etkileniyorlar ki kahraman gibi giyinip onun yardımcısı olmaya bile çalışıyorlar. Bölüm boyunca iki kardeş Major Glory'nin yanındaki yardımcısı olmak için yarışıyor. Sonunda kazanan
Tahmin et, DD oluyor. Dexter'ın morali tabii ki bozuluyor. Ama bir anda kötü adamlar ortaya çıkıyor. Tıpkı televizyonda gördükleri gibi. Kötülerden biri DD'nin kafasına bir sütun devirdiğinde Dexter hiç düşünmeden kardeşini korumaya koşuyor. Bir yandan savaşıyor, bir yandan da DD'ye hiçbir şey olmasın diye uğraşıyor. Tabii DD'nin bundan haberi bile yok. Her zamanki gibi saf ve neşeli. Ama DD, dövüşün sonunda Dexter'ın yorgunluktan bayıldığını fark ediyor. O an ablalık duygusu ağır basıyor. Major Glory ile şehir yerine küçük kardeşine bakmaya karar veriyor. Ve işte gerçek kardeş sevgisi tam olarak böyle bir şey. Dexter ve Dee her ne kadar sürekli didişseler de zor anlarda birbirlerini asla yalnız bırakmıyorlar. Dexter yine başını derde sokuyor. Laboratuvar malzemelerini ödeyemiyor. NASA'ya tam 200 milyon dolar borcu var. Neden NASA bir çocuğa laboratuvar malzemesi verir? Hiçbir fikrimiz yok. Ama burası Dexter'ın laboratuvarı. Burada her şey mümkün. Dexter borcunu ödemek için elinden geleni yapıyor. Babasından haftalığını artırmasını istiyor. Limonata standı açıyor. Garaj satışı yapıyor. Hatta birine ödevini yapmayı teklif ediyor. Ama o bile kabul etmiyor. Tüm bu çabaların sonunda neredeyse hiç para kazanamıyor. Bu sırada Dee tam tersi her şeyde başarılı. Hatta babasından sırf daha büyük olduğu için daha yüksek haftalık alıyor. Ama işin tuzu biberi Dee'nin 200 milyon dolarlık çek kazanması. NASA anında Dexter'ın kapısını çalıyor. Borcunu istiyor. Dexter çaresizce Dee'nin kumbarasına göz dikiyor. Ama Dee, sadece sorsaydın verirdim diyor. Tabii bir şartla. Ve bölümün sonunda laboratuvarın yarısı pembelere bürünmüş. Dee'nin şartı, laboratuvarı paylaşmak. Dexter ve Mandark arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Mandark bu kez Dexter'ı bir bilim fuarında yarışmaya davet ediyor. Dexter rahat, yarışmayı kazanacağından emin. Fuarda eski icatlarından birini sergiliyor, pek de önemsemiyor. "Bırakın rahat edeyim, bilim fuarına hazır olmalıyım," diyor kendi kendine. Ama Mandark'ın planı bambaşka. Sahneye bir büyü kitabı çıkarıyor ve sihir yapmaya başlıyor. Kıyafetlerini değiştiriyor, ortalığa bir sürü tuhaf nesne çıkarıyor. Sonunda başka bir boyuttan Jojo adında tuhaf bir yaratık bile çağırıyor. Bu yaratık Dee'yi yakalayıp kaçırıyor. İki ezeli rakip Dee'yi kurtarmak için istemeden de olsa birleşmek zorunda kalıyorlar. Kısa süreliğine de olsa aynı hedef için bir ekip oluyorlar. Üçlü birlikte çalışıp Dee'yi kurtarınca fuarda kahraman ilan ediliyorlar ve birincilik ödülünü kazanıyorlar. Ama ödül töreni bile barış getirmiyor. Dexter ve Mandark hemen kimin gerçekten kazandığı konusunda tartışmaya başlıyor. Böylece rekabet tam gaz devam ediyor. Monkey'nin maceraları tam gaz devam ediyor. Bu bölümde Monkey, Mandark'ın meşhur evcil ördeği Quacker the Fowl'la karşı karşıya geliyor. Bir gece Mandark uyurken ördek onu rüyasında konuşurken dinliyor. Keşke Dexter yok olsa. O laboratuvarı da tamamen ortadan kaldırmak lazım. Quacker, Mandark'ın gizli girişinden laboratuvara sızıyor. Laboratuvarda Monkey ile burun buruna geliyorlar. Ne olduğunu anlayamadan laboratuvar tam bir ringe dönüşüyor. İki evcil hayvan arasında amansız bir kavga başlıyor. Ertesi gün Dexter ve Mandark okulda evcil hayvanını tanıt etkinliğinde karşılaşıyorlar. İkisi de dünkü kavgadan habersiz hayvanlarını sınıfa gösteriyor. Ama Monkey ve Quacker o kadar yorgun ki gözlerini açık tutacak halleri yok. Dexter ve Mandark ne olup bittiğini asla öğrenemiyor. Dexter ailesiyle uzun bir araba yolculuğunda. Arabaları bir anda bozulunca mecburen yolda bir mola yerinde durmak zorunda kalıyorlar. Dexter ve Dee bu duraktan hiç memnun değil. Yemek yedikten sonra babaları moral düzeltmek için jukebox'a gidiyor. Country şarkılar hep insanı hüzünlendirir. Biraz ortamı neşelendireyim diyor. Dexter endişeyle soruyor. Sence iyi olacak mı? Dee kısa ve net. Hayır. Bu sırada kasabanın güreş şampiyonu Earl, Dexter'ın babası yüzünden ilk kez bir maçı kaybediyor. Sinirlenen Earl, rövanş için Dexter'ın babasını bilek güreşine davet ediyor. Ama Dexter'ın babası örnek bir davranış sergiliyor. Şiddet çözüm değil. Earl ne yapsa, ne kadar uğraşsa da onu kışkırtamıyor. Hatta aile arabasını bile mahvediyor. En sonunda Earl kapıyı karısına tutmuyor ve kavga büsbütün saçmalaşıyor. Dexter dayanamaz, babasına özel bir icat yapıyor. Böylece babası kolayca kazanıyor. Aile sarılıyor. Yolculuk mutlu bir sonla bitiyor.
Dexter'in babası oğluyla klasik bir baba-oğul ilişkisi yaşamak istiyor. O yüzden Dexter'ı dışarı çağırıp top oynamayı teklif ediyor. Hadi oğlum, al şu topu. Isırmaz. Dexter ne yapacağını hiç bilmiyor ve açıkça bu işten hiç hoşlanmıyor. Babası ise ısrarcı. Normal bir çocukluk yaşamasını istiyor. Ama kısa sürede anlaşılıyor ki Dexter'da sporculukla ilgili hiçbir yetenek yok. Futbol deniyor, basketbol deniyor, tenis, hiçbiri olmuyor. Ta ki Didi laboratuvarda bir canavarı serbest bırakana kadar. Bir anda Dexter dev yaratıkla mücadele etmek zorunda kalıyor ve adeta profesyonel bir atlete dönüşüyor. Ama ne yazık ki tüm bu kahramanlığı babası asla göremiyor. Dexter'ın Mandark'la rekabeti tam gaz devam ediyor. Bu kez Dexter dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Gökyüzünden dev bir meteor geliyor ve onu icadıyla yok etmek isterken istemeden onlarca küçük asteroidin dünyaya yağmasına neden oluyor. Çaresiz kalan Dexter yardım için isteksizce Mandark'ı arıyor. Mandark, yardıma ihtiyacım var. 2 dev meteor geliyor. Mandark hemen havalara giriyor. Söyle yeter Dexter, ben dünyayı kurtarırım. Tüm övgü de bana kalır. Mandark, işi tek başına halledebileceğini sanıyor ama yine başarısız oluyor. Sonunda ikisi birlikte çalışmaya karar veriyorlar. Ama o kadar tartışıyorlar ki dikkatsizlikten dolayı hiçbir şey yapamıyorlar. Ve tam o anda meteorlar dünyaya düşüyor, her şey yerle bir oluyor. Mandark'ın Didi aşkı bitmek bilmiyor. Bu bölümde olaylar sahilde başlıyor. Mandark, Didi'nin başka bir çocuğa baktığını fark ediyor. O çocuk bir sörfçü. Mandark hemen iddialı bir kararla sörf yarışmasına katılmaya karar veriyor. Sen de sörf mü yapıyorsun Mandark? Benim memleketimde bana dalga ustası derler. Mandark sörf tahtasına adım atınca hemen denize kapaklanıyor. O sırada sahildeki bir tiki tanrısıyla ilham verici bir sohbet yaşıyor. Anlıyor ki iyi sörf yapmak zorunda değil. İcatlarıyla rakipleri saf dışı bırakabilir. Mandark yarışma günü icatlarıyla diğer yarışmacıları tek tek eleyip Didi'yi etkilemeye çalışıyor. Ama büyük sürpriz. Didi'nin kendisi yarışıyormuş. Mandark, Didi'yi kendi tuzaklarından kurtarmak için bütün enerjisini harcıyor. Sonuç, hem yarışmayı kaybediyor hem de Didi birinci oluyor. Yarış sonunda Didi herkesin alkışları arasında birincilik kupasını kaldırırken Mandark ve sörfçü çocuk sahilde kankaya dönüşüyor. Dexter bu bölümde ailesinin onu ne kadar önemsediğini gerçek anlamda öğreniyor. Kahvaltı sofrasında ailesine heyecanla bilimsel buluşunu anlatmaya çalışıyor. Yeni geliştirdiğim jiroskopik stabilizasyon, izotopik iticili termal motorlarla ilgili bir şey duydunuz mu? Ama ailesi pek ilgilenmiyor. Dexter bir anda keşke kaybolsam diye içinden geçiriyor. Tam bir ergen bunalımı. Sonra bir anda ailesiyle birlikte uzaya ışınlanıyorlar. Uzaylılar Dexter'ı yakalayıp diğerlerinden ayırınca annesinin annelik içgüdüsü anında devreye giriyor. Anne bağlarını koparıp serbest kalıyor. Ardından tüm aile kurtuluyor ve hep birlikte Dexter'ı bulmak için koşuyorlar. Dexter'ı bulunca hemen kaçmaya başlıyorlar ama uzaylılar peşlerini bırakmıyor. Köşeye sıkışıyorlar ve hepsi birbirine sıkıca sarılıp son bir veda ediyor. Ne tatlı ne duygusal, bu aileden hiç beklenmeyecek türden bir sahne. Tam umutlar tükendi derken Dexter'ın aklına bir fikir geliyor. Birlikte vericiye ulaşmak için kendilerini uzaya fırlatıyorlar. Ama tam o sırada dev uzaylı tekrar çıkıyor. Ailenin hepsi birlikte uzaylı ile mücadele ediyor. O kadar uğraşıyorlar ki sonunda yanlışlıkla uzaylının kıyafetlerini yırtıyorlar. Uzaylı o kadar utanıyor ki kolayca kurtulup eve geri dönebiliyorlar. Eve döndüklerinde herkes rahat bir nefes alıyor. Dexter hala neyin ne olduğunu tam anlayamıyor. Dexter bir öğrenci değişim programıyla Japonya'ya gidiyor. Merhaba, ben Amerika'dan Dexter. Bu okula geldim çünkü çok zekiyim. Daha ilk gün robot dövüşüne karışıyor. İki öğrenciyle kapışırken Muscle'ı yanlışlıkla bir volkana fırlatıyor. O volkan Godzilla'ya benzeyen dev canavar Bedextra'nın evi. Dexter canını zor kurtarıyor. Antik ajan Honeydew Justice Friends'i yardım için çağırıyor. Şehri yıkıma uğratan Bedextra'ya karşı uzun bir savaş başlıyor. Justice Friends pes ediyor. Honeydew bu kez Monkey'e haber veriyor ama o da yeniliyor. Derken sahne değişiyor. Dexter evinde ailesini laboratuvarına indiriyor. Bunu sizden gizledim ama yardıma ihtiyacım var. Aile birlikte savaşa hazırlanıyor. Güçlerini birleştiriyorlar. Onlara öğretilen en büyük güç birlik ve sevgi. Tabii Mandark da ortada. Kendi başına Bedextra'ya saldırıyor ama işleri daha da kötüye götürüyor. Dexter'ın ailesi yenilmek üzereyken Monkey şehrin diğer ucundan güç toplayıp robotlarını çalıştırıyor.
sürüyor. Son bir çarpışmayla Bad Extra patlıyor. Etrafa yeşil balçık saçılıyor. Herkes Monkey'e teşekkür ediyor. Onsuz başaramazdık. Dexter o an anlıyor. En yakın dostu dünyayı koruyan kahraman Monkey'miş. Ama her güzel şeyin bir bedeli var. Ailesi laboratuvarı gördüğü için hafızalarını silmek zorunda kalıyor. Monkey ise kendi sırrını saklamak için Dexter'ın da hafızasını siliyor. Finalde Dexter hiçbir şeyi hatırlamıyor. Mandark, dünyayı ben kurtardım deyince Dexter üzülüyor ve inanıyor. Keşke ben de o dev canavarı durdurabilseydim. Dee Dee ise her zamanki gibi sadece gülümsüyor ve el sallıyor. Ekranda klasik son yazısı beliriyor. Her şey Dee Dee'nin yanlışlıkla zaman makinesini çalıştırması ve kırmızı robotların portaldan geçip geleceği kurtaracak olanı yok etmeye geldik demesiyle başlıyor. Dexter kendi geleceğini merak edip hemen zaman makinesine atlıyor. Ama gördüğü ilk şey zavallı, zayıf ve özgüvensiz bir Dexter. Üstelik Mandark'ın emrinde çalışıyor. Dexter, ben asla Mandark'ın uşağı olmam diye eski halini azarlıyor. Ama sonra gelecekteki Dexter'ın gizli planlar çizdiğini keşfediyor ve ona yardım etmeye karar veriyor. Belki de kendi potansiyelini göremiyor. Biraz destek lazım deyip onu daha da ileriye, başka bir geleceğe götürüyor. Ama Mandark da boş durmuyor. Zaman çizelgesinden Dexter'ın planlarını çalıp geleceğin gidişatını bozmaya başlıyor. Bir sonraki zamanda Dexter'lar bu kez yaşlı, hafızası dağılmış bir Dexter'a rastlıyor. Hepsi birlikte daha da ileriye gidiyorlar. Sonunda karşılarına suçla savaşan kel, kaslı bir süper kahraman Dexter çıkıyor. O, Mandark'ın geçmişte Dexter'ın laboratuvarında bulduğu çekirdek yüzünden dünyadaki herkesin aptallaştığını ve Mandark'ın adeta bir tanrıya dönüştüğünü anlatıyor. Dexter'lar laboratuvara dönüp dünyayı kurtaracak dev bir robot inşa ediyorlar. Hep birlikte Mandark'ın kalesine saldırıyorlar. Mandark kendini savunmak için farklı zamanlardan versiyonlarını çağırıyor. Tam bir zamanlar arası duello başlıyor. Her Dexter-Mandark çifti çekirdeğin anahtarına ulaşmak için kıyasıya savaşıyor. Ama kimse üstünlük kuramıyor. Ve işte Dee Dee portalı geçip ortaya çıkıyor. Herkesin kafası karışıyor. Dee Dee klasik bir şekilde bu düğme ne işe yarıyor diyerek düğmeye basıyor. Dexter'ın bütün zamanlarda, bütün zekasıyla çözemediği şeyi Dee Dee tek bir harekette hallediyor. Aslında Ego Trip dizinin finali olacaktı. Ama hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından o kadar çok sevildi ki yapımcılar diziyi devam ettirdi. Kısacası Dexter'ın laboratuvarı bu filme borçlu diyebiliriz. Tara! Dexter'ın laboratuvarı macerası burada sona eriyor. Eğer bu videoyu sevdiysen ve devamının gelmesini istiyorsan başka bölümler için de mutlaka yeni videolar hazırlayabilirim. Sadece belirtmen yeterli. Unutma, yorumlarda hangi Tooney'i favorin olarak seçtiğini de yazabilirsin. Her Tooney sana kendi tarzıyla yanıt veriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.